Sadie Adler gençliğini at üstünde avlanarak geçiren bir kadındır. 1896'nın Eylül ayında Jake Adler ile evlenir. Birlikte Amber'in eyaletinde bir çiftlikte mutlu mesut yaşarlar. Adler'ın hikayesi RDR Online'da başlıyor. Oyuncu olarak Adler çiftliğine geldiğimizde ilk başta bizi hırsız sanıyorlar. Daha sonra Jake Adler bizim hırsız olmadığımızı anlıyor ve sadece iş aramak için geldiğimizi söylüyor. Buna rağmen Sadie tedbiri elden bırakmıyor ve eğer yanlış bir şey yaparsak anında bizi vuracağını söylüyor. En sonunda Adler ailesinden iş almayı başarıyoruz. Oyuncu isterse Adler ailesini ziyaret edebilir ve daha çok iş alabilir. Hikayemize RDR2'den devam ediyoruz. Başlangıçtan 3 gün önce O'Driscoll'lar Adler çiftliğini basar ve Tom adlı üye Jake Adler'ı öldürür. Sadie ölmemek için günlerce mahzende saklanır. Micah, Dutch ve Arthur çiftliği keşfettikten sonra tüm çete üyelerini öldürür. Micah kadına fevri davransa da Sadie sonunda sakinleşir ve Vandalina çetesine sığınır. Sadie ilk başta çeteye soğuk bakmıştır. İstemeye Pearson'a yemek yapma konusunda yardım eder ve genellikle kampın etrafındaki kayalıklara oturarak kocasının yasını tutar. Günlerden bir gün Sadie sürekli sebze kesmekten sıkıldığı için Pearson ile tartışır. Sadie Arthur'dan kendisini kasabaya götürmesini ister. Sadie dükkandan kamp için bir takım malzeme ve kendisine kıyafet aldıktan sonra geri döner. Dönerken Lemoyne yağmacılarının saldırısına uğrarız ve Sadie bize savaşırken yardım eder. Sadie artık çetenin silahlı elemanlarından biri olmuştur. Yeni kamplarında Arthur ve Sadie ara sıra konuşurlar. Birlikte konuşurlarken O'Driscoll'lar kampa saldırır ve Arthur Sadie'ye gitmesini söyler. Sadie kaçmayı reddeder ve Arthur'la birlikte birçok O'Driscoll'u öldürmeyi başarır. Ulusal Banka soygunundan sonra Sadie Charles'ın yardımıyla çeteyi Lakay kasabasına götürür. Daha sonra çeteden birkaç adamla Hosea ve Lenny'nin cesetlerini morgdan çalar ve Bluewater Marsh'a gömer. Çetenin geri kalanı Guarma'dan döndüğünde Pinkerton'lar kampa saldırır ve gene çeteyle birlikte onları püskürtür. Soygundan sonra John tutuklanmıştır ve idam edilecektir. Abigail Dutch'tan yardım ister fakat Dutch reddeder. Bunun üzerine Arthur ve Sadie'den John'u kurtarmalarını ister. Hatta Abigail kurtarma planına dahil olmak ister fakat tehlikeli olacağı için Sadie ve Arthur bunu kabul etmez. John'u kurtarmayı başarırlar ve Dutch'tan tabiri caizse azar yerler. İlerleyen noktalarda çetenin baş düşmanı olan Colm O'Driscoll tutuklanır ve idam edilmek üzeredir. Saint Denis meydanına idam için getirilir. İdamın kesin olması için Dutch, Sadie ve Arthur törene sızar. Colm'un etraftaki adamlarını indirdikten sonra idam başlayacaktır fakat Sadie sinirine yenik düşer ve Colm'un yakınındaki adamlarından birini bıçaklayarak çatışma başlatır. 6. bölümün sonlarında Sadie kocasının intikamını almak için Arthur'dan yardım ister. Arthur'la birlikte O'Driscoll'ların geriye kalan son adamlarını öldürdükten sonra Sadie kocasını öldüren adamı bulur ve vahşice intikamını alır. Sadie, Cornwall'un rafinerisini soyduğumuz görevde orduya karşı savaşır. Ağır bir şekilde yaralanan Eagle Flies'i babasına götürürken yardım etmek ister fakat Arthur ona diğerlerine göz kulak olmasını söyler. Sonrasında çetenin ABD ordusu Marsh Bordros'unu soyduğu görevde yer alır ve orduyu püskürtür. Soygundan sonra tutuklanan Abigail'i çetedeki kimse kurtarmak istemez ve Arthur'u yanına alarak Abigail'i kurtarmaya gider. Pinkerton'ları vurup içeri girdiğimizde Sadie yakalanır ve Arthur Milton ile kapışmak zorunda kalır. Milton Arthur'u öldürecekken Abigail ellerini çözer ve Sadie'nin tabancasıyla Milton'a vurmayı başarır. Birlikte çatışarak kaçtıktan sonra Arthur onlara Jack ve Tilly'nin yanına gitmelerini söyler. Bu veda sahnesinde Sadie sessiz kalır ve Abigail'i Copperhead Landing'e götürür. Arthur ise çeteyle yüzleşmesi sonucu öldürülür. Çete dağıldıktan birkaç yıl sonra Sadie başarılı bir ödül avcısı olur. John'a bir mektup yazıp buluşmak istediğini söyler. John tam salona girdiğinde Sadie'nin iki müşteriyle kavga ettiğini görürüz. Get the hell out of here before she kills us all. Get out of here. Sadie John'dan ödül avcılığı yaparken yardımını ister. Aranan birçok adamı yakalarlar ve John'un banka borcunu ödemesine yardımcı olur. Günlerden bir gün Sadie John'un çiftliğine gelir ve Micah'ı bulduğunu söyler. John, Charles ve Sadie önce Micah'ın adamı Clayt'i bulur ve dar ağacına asıp tehdit ederek Micah'ın yerini öğrenirler. John Clayt'i öldürebilir veya bağışlayabilir. Eğer bağışlarsa Sadie Clayt'i öldürür. Micah'ın çetesiyle saklandığı Hagen Dağı'na doğru yola koyulurlar. Dağa çıkarken Sadie ve Charles yaralanır. John tek başına tepeye tırmanmaya devam eder ve Micah'ı bulur. John ve Micah silahlarını doğrultmuşken yandan Sadie çıkar ve Micah silahını doğrultur. Micah tam teslim olduğunda beklenmedik bir şekilde Dutch ortaya çıkar, iki tarafa da silah doğrultur. Micah tam bu anda Sadie'yi rehin alır. John Dutch'ı ikna etmeye çalışır ve Dutch Micah'a ateş eder. John birkaç el daha Micah'a ateş ettikten sonra Dutch hiçbir şey söylemeden oradan ayrılır. Sadie John'a kulübede yüklü miktarda para olduğunu söyler. John paraları alır ve Sadie ile birlikte geri döner. Yoldayken Charles'ı da yanlarında alır
kalırlar. Çiftliğe döndükten sonra John ve Abigail'in düğünlerine katılır. Sadie çiftlikte kalmaktansa ayrılmayı seçer ve kendi hayatını yaşar. Marston ailesine veda eder ve Sadie'nin hikayesi bu şekilde son bulur. DD1'de Sadie'den hiç bahsedilmediği için Sadie'ye ileride ne olduğunu bilmiyoruz. Birçok fan senaryosu var ama resmiyen böyle bir şey olmadığı için eklemek istemedim. Evet dostlar, hikayemiz buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni açtığım Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Canlı yayınlarda birlikte oyun oynayabilir veya sohbet edebiliriz. İleride çeşitli etkinliklerde yapmayı düşünüyorum. Beni desteklemek için iki kanalıma da abone olmayı ve eğer beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.